bu tür konuları çokça konuşuyoruz. YouTube'da da bunun paylaşımlarını yapıyoruz. Instagram'da da bununla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Sizi bulmuşken de bu akşam bir soru bombardımanı tutacağız. Dostlar da merak ediyor. Bana mesajlar da geldi Güzel. bununla ilgili. Çok merak edilen konular konuşulacak yani bu akşam. İsterseniz bir şöyle söyleyelim. Astrofizik nedir? Bir Şöyle bir astrofizikçi neyle ilgilenir? astrofizikçi Bir dünya onunla ile pek başlayalım isterseniz ilgilenmez. Selçuk. Biraz o nedenle seviyorum işimi. Bizim işimiz çünkü tabii hangi konuyu incelediğinize göre değişir. Hı Gezegenleri hı. çalışanlar hala dünyayı çalışıyor olabilir bir şekilde. Dünya benzeri gezegen arayanlar var mesela vesaire. Benim yaptığım, benim uzmanlık alanım galaksiler. Ben galaksiler Hı hı. çalışıyorum. Ancak bizim external galaxy dediğimiz işte bu bizim galaksimizin dışında diğer galaksilere bakıyorum. Evrenin uzak köşelerinde veya daha yakında bir yerde bulunan galaksilere. Astrofizikçiler şunu yapar. Astro gökle alakalı demek biliyorsunuz. Hı hı. Fizik. Fizik, astronomi de keza öyledir. Yani göklerin bilimi, gök bilimi olarak düşünebilirsiniz bunu. Ve bizim yaptığımız şey o gök cisimlerinin hareketlerini, konumlarını, evrimlerini incelemek ve oradan yola çıkarak tabii ki kendimize bir pay çıkarmaya çalışıyoruz. Sonuçta biz de bir gezegen üzerindeyiz ve bir yıldız etrafında 365 günde bir tur atıyoruz. Acaba bu yıldız nasıl bir yıldız? Bu gezegen nasıl bir gezegen? Burada canlılık nasıl oluştu? Acaba yıldız bir gün yok olacak mı? Olacaksa bunun delilleri ne olabilir acaba? Galaksimizde buna benzer yıldızlar var mı? Diğer galaksiler nasıl acaba? Evren ne kadar büyük? Evren nasıl oluştu? Kara delikler nedir? Vesaire gibi bir sürü soruyu soran ve bu sorulara yanıt bulmaya çalışan insanlar matematik ve fizik bilirler ve büyük bir çoğunlukla bizim %99,9'umuz aynı zamanda en az bir kodlama dili biliriz. Yani bizim yaptığımız aslında ışığı analiz ederek yorumlarda bulunmak. Kod yazarız, makale yazarız. Yaptığımız şey bu aslında. %99 baktığınızda. Şu an bize yakın bir kara delik yok. Şimdi yakın derken neyi kastediyorum? 1000 ışık yılından daha yakında bir galaksi yok. 1000 ışık yılı ne demek? 1000 çarpı 10 trilyon kilometre mesafe, yani 10 katrilyon kilometrelik bir yarıçap içerisinde bir küre olarak bir kara delik yok. Gelirse ne olur? Daha Güneş mesafeler. sistemini 2 ışık yılı büyüklüğünde düşünebilirsin. Çapını 2 ışık yılı diyelim. Hı hı. Yani baktığın zaman onun 500 katı mesafede ötede herhangi bir kara delik yok. Bildiğimiz kadarıyla yok. Öyle bir kara delik. Ancak bizim galaksimizde geçen bir çalışma yayınlandı. İnsanlar madem gerilmek istiyorsa bilimsel verilerle biraz gerelim. Şimdi kara delikler nasıl oluşur diye soru vardır. Belki onu da hemen hızlıca yanıtlayalım. Büyük yıldızlar patladığında, gerçekten güneşten 20 kat daha büyük yıldızlar patladığında merkezde bir kara delik bırakabilir. Ancak patlamanın simetrik olup olmamasına göre o kara delik bir yönde savrulabilir. Şimdi bakmışlar ki istatistiksel olarak bizim galaksimizde başıboş dolaşan 10 milyon adet kara delik olabilir. Şu an buraya gelen bir kara delik de olabilir. Ancak bu sokakta yürürken başınıza meteor çarpmasından belki de daha düşük bir olasılık. Çünkü galaksimiz yeterince büyük. 400 milyar yıldız var ortalama. Bir ucundan bir ucuna 100 bin ışık yılı, yani ışık olsanız 100 bin yılda gidersiniz öbür ucuna. Devasa bir yer. Bu çok büyük bir talihsizlik olurdu yani. Hatta zeki bir uygarlık varsa bizim hikayelerimizi anlatırdı herhalde. Şöyle talihsiz insanoğlu vardı, kara delik geldi falan, güneş sistemini yuttu gitti diye. Yani çok büyük bir talihsizlik olur. Peki bu meteor göktaşı olayları da çok konuşuluyor. Hatta Amerika NASA'nın göktaşı düşebilme ihtimali olan göktaşlarına müdahale Öyle ettiğini geçenlerde söyledi. DART Daha isimli yörüngeye bir proje, girmeden güzel sonra de bir onlar. isim bulmuşlar. DART isimli proje ne yaptı? Çift bir asteroid sistemine gitti, Hı hı. küçük olan asteroide çarptı, onun yörüngesini değiştirdi. Bu muhteşem bir şey. Yani yarın öbür gün oralarda devasa bir ne diyelim ona, asteroid buraya doğru geliyorsa onun yolunu saptırmanın, yörüngesini değiştirmenin ilk testiydi ve başarılı oldu. Yani NASA'nın ve ESA'nın ve birçok uzay ajansının, üniversitelerin özel teleskopları da var. Bunlar ne yapıyorlar? Yakın dünya cisimleri deniyor bunlara. Eğer bir gök cismi 140-150 metre çaptan daha büyük bir çapa sahipse ve dünyaya 1 milyon kilometre kadar yaklaşabiliyorsa tehlikeli asteroidler sınıfına giriyor ve binin üzerinde böyle asteroid var. Dünyaya 1 milyon kilometre kadar yaklaşabilecek. Şimdi bu tabii ki bizim için devasa bir mesafe. Ancak kozmik ölçekte baktığında aslında gezegenin burnunun dibinden geçiyor o devasa diyelim gök cisimleri. Ancak şöyle güzel bir haber var. Önümüzdeki
100-150 yıl içerisinde böyle bir şeyin gelmesi beklenmiyor. Yani bizim gerilmemize gerek yok. Bu kara ve deniz canlılarının %75'inin yok olmasına neden olan asteroidin de 20-30 kilometre çapında olabilir. 15 ile 30 ya aralık bayağı geniş ancak. Şimdi şu an baktığınızda Meksika'nın kuzeyinde Yucatan Yarımadası'nın orada çarptığı düşünülüyor. Buna dair ciddi deliller var. Bu 65 milyon yıl önce olmuş. Ondan sonra böyle bir şey olmamış. Şimdi istatistik olarak aslında olmuş olması gerekiyor bakıldığında. Yani milyon yılda bir ciddi şekilde gezegeni tehdit edecek bir cismin aslında çarpmış olması gerekiyordu. Ancak şu an öyle bir şey yok ve bizim şansımız şu. Baktığınız zaman sanayi devriminden bu yana özellikle 19. yüzyıldan bu tarafa doğru geldiğiniz o kısacık sürede dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl, biz sadece birkaç yüz bin yıldır buralardayız ve hadi diyelim 100-200 yıldır geldiğimiz noktaya bakın. Biz kendimiz herhalde koruyacak teknolojiye ulaşacağız birkaç 10 yıl içerisinde. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani devasa bir asteroid de gelse kendimizi koruyacak teknolojiye ulaşacağız diye düşünüyorum. Şöyle şimdi haberlerde desek ki işte atıyorum 15 kilometre çapında bir asteroid geliyor, 2 hafta sonra çarpacak. Hiçbir şey yapamazsınız. Ve bunun ekonomik, sosyal etkilerini bir düşünün kafanızda. Tüm ekonomiler, tüm şeyler, borsalar çöker muhtemelen haliyle. Yani tam bir kaos olur. Şu an risk devam ediyor. Hani bizim şu an gezegen ölçeğinde gezegeni koruyacak derecede bir teknolojimiz yok. Ancak öyle görünüyor ki şimdi büyük asteroidlerin avantajı şu, aslında avantajı yok. Çarptığında kötü oluyor ama uzaktayken görebiliyorsun. Yani çok uzaktayken görebildiğin için belki atıyorum 2 yıl sonra dünyaya çarpacağını 2 yıl önceden öğrenmek iyi bir şeydir. O nedenle sen o süre içerisinde belki inanılmaz bir şey de başarabilirsin. Daha da hızlanabilir süreç. Çünkü tüm dünyayı etkiliyor bu. Yani bir ülke etkileyen bir şey olmayacak. Bu nereye düştüğünün önemi yok. Tüm küresel olarak tüm gezegeni etkileyeceği için haliyle çözüm üreteceksin. Küçük asteroidler de çok fazla yıkıma neden olmuyor. Onlar biraz daha yaklaşabiliyor dünyaya belirlenmeden önce. Küçük oldukları için. Böyle bir denge var aslında ve ben o gün gelecek, bir gün gelecek yani. Bir gün bunu gerçekten konuşacağız. Gerçekten ciddi bir asteroid bence gezegeni tehdit edecek. Ancak bizim ona bir çözümümüz olacak diye düşünüyorum ben. Yani bu ara NASA'dan fotoğraflar yayınlanmaya başladı biliyorsunuz siz de. Bayağı kaliteli, bayağı yani milyonlarca ışık yılı öteden görüntüler almaya başladık. Şimdi James Webb teleskobu var biliyorsunuz uzayda. Onun yaptığı daha da uzaklara bakmak. O evrenin evrimini inceleyen bir şey, bir teleskop. Hı hı. Milyarlarca ışık yılı öteye bakıyor ve milyarlarca yıl öncesinin fotoğraflarına bakıyor aslında. Ancak gökyüzü sürekli olarak taranıyor özel teleskoplar sayesinde. Buraya tehlikeli bir şey geliyor mu diye ve sürekli kataloglanıyor. Her hafta 5-10 tane o listeye, o veri tabanına yeni asteroidler giriyor aslında ve ciddi bir çalışma var. Bunların sayısı da artıyor haliyle. Çalışmaların sayısı da artıyor. Yani ben şu an dünyadaki insanlar, sizin benim, gökyüzünden gelecek tehlike konusunda endişelenmek yerine bu dünya yüzeyinde gerçekleşen tehlikelerden endişelenmemiz gerek diye düşünüyorum. O da genelde insan kaynaklı oluyor. Yani o nedenle ama tabii ki şöyle bir film vardı ya hani asteroid geliyordu dünyaya, adını da unuttum şimdi filmin. Ancak biri diyor ki bir saniye biz onu yok etmeyelim, parçalara ayıralım sonra ekonomik olarak hani değerlendiririz. Çünkü gerçekten atıyorum birkaç yüz metre çapında demirle dolu bir asteroid gelse şu an piyasadaki değeri trilyon dolar. O nedenle o gün geldiğinde insanlar gerçekten bunu düşünebilir. Malum paraya tapan insanlar. Yani o gün göklerden gelen bir tehlikeyi engellemek yerine aslında her şeyi daha da berbat edebiliriz yani. Öyle de bir risk var aslında. İnsanın doğasına bakarsan zaten insanlık tarihi savaşlar, ne diyelim ona toprak elde etmek, güç elde etmek, yeraltı zenginliklerini elde etmek, dünyada lider olmak. Uzayda dünya o kadar küçük bir yer kaplıyor ki biraz onlar evrenin ne kadar büyük olduğunun farkına varsalar herhalde gülerler kendilerine. Yani şu gezegende hakimiyet kurmaya çalışıyorsun ama evrenin %97'sinin senden haberi yok. Haberi yok yani. Yani şu an uzay gemin olsa %97'sine gidemeyeceksin. Işık hızında bile gitsen gidemeyeceksin. Evren öyle büyük bir yer. Periyodik tablo değil mi? Orada elementler var. Şimdi evrenin neresine bakarsan bak aynı tablo var. Aynı periyodik tablo. Burada canlılık oluşmuş. Baktığın zaman dünyaya ilkel canlı türleri diyelim 3,5 milyar yıl öncesine falan tarihleniyor. Evren 13,8 milyar yaşında.
13,7-13,8 milyar yaşında ve Dünya ve Güneş'in yaşı 4,5 milyar yıl. Yani biz yok. Yani işte yaklaşık 9 milyar yaşında bir evren vardı. Sayısız galaksi, sayısız yıldız, sayısız gezegen, aynı kimya. Şimdi böyle olduğu zaman oralarda bir yerlerde canlı yok demek, yani gerçekten imkansıza yakın. Ancak o canlının buraya gelmesi, senin canlı var derken o sırtını dayadığın nedenden dolayı, aynı nedenden dolayı çok zor. Evren çok büyük bir yer çünkü. Şimdi bizim yakın çevremize biz sinyal gönderdik mi? Yani yalnız mıyız diye gönderdik değil mi? Sinyal gönderdik. Yaklaşık 150 yıl oldu. Bu da ne demek oluyor? Elektromanyetik sinyal olduğu için ışık hızında gidecek. Yani 150 ışık yılı öteye gitmiş diyelim. Bizden uzaklaştı gidiyor. Galaksinin içerisinde seyahat ediyor bu sinyal. Ancak galaksi 100 bin ışık yılı çapında. Yani öbür ucuna gitmesi zaten 100 bin yıl. Sonra kocaman bir soru. Yani bırakın 100 bin yılı, 2000 yıl sonra insan hala bu gezegende olacak örneğin. Yani galaksimiz bile büyük bir yer. Hani böyle en yakın yıldızdan örnek verelim. Güneş en yakın yıldız, üçlü bir yıldız sistemi ve kırmızı bir cüce yıldız var. Proxima Centauri diye. Bizden 4 ışık yılı ötede. Bu yaklaşık 40 trilyon kilometre yapar. Senle ben atlasak uzay gemisine şu anki teknolojiyle birkaç 10 bin yılda gideriz oraya canlı olarak. Birkaç 10 bin yıl. Bak şimdi 400 milyar yıldızdan sadece bize en yakın olanına gitmeye çalışıyoruz. Sadece kendi galaksimizdeyiz. Evrende 2 trilyon başka galaksi var. Yani mesafeler sorun. Yani öyle Eminönü'nden Rami'ye gitmeye gibi gidemiyorsun. Yani şöyle diyebilirsin. Onların teknolojisi çok ilerlemiş olabilir. Onlar gerçekten bizim o warp drive dediğimiz hani teoride bir şey var ya, işte bir uzay gemisi yapalım bir anda evrenin öbür ucunda olalım. Ya da Yıldızlar Arası filmindeki gibi bir solucan deliğine girelim oraya, oradan gidelim gibi. Zaten gelmiş olmaları gerekirdi. Yani şimdiye kadar zaten gelmiş olmaları gerekirdi. Bakın biz birkaç yüzyılda nereye geldik? Evet, Peki gelmediklerini nereden? Yani var biliyorum. Çünkü UFO. Hani bir sürü bununla ilgili UFO'larla ilgili işte deniz altından da çıktığını söylentiler arasında, denizin altında da olduğu söyleniyor. Bir sürü ırk var anlatanlara göre. Sürüngen tipliler var, ondan bilmem neler var vesaire. Ancak şöyle bir durum. Bugüne kadar o tüm UFO hikayeleri özellikle 1947'den sonra, Roswell olayından sonra medyanın ilgisini çekiyor ve gündeme geliyor tüm dünyada. Roswell olayını ben kitabımda da anlattım. Roswell olayını birçok yazımda da anlattım. Evet, bir şey düşüyor oraya, New Mexico, o kente bir şey düşüyor, ancak düşen şey Rusya'nın ABD'nin atmosfere gönderdiği bir inceleme balonu. Düşen şeyin parçası o günün gazetelerinde var zaten. Oradaki askeri üs almış, o günün gazetelerine şu an arkadaşlar da bakabilirler. Yo tabii ki fake. Yani özellikle orada kadavra uzaylı var, ameliyat ediyorlar ya falan, öyle bir video var. 1980'lerde onun sahte olduğu ortaya çıkarılmıştı mesela. İngiliz bir yönetmen yapıyor onu. Çünkü şöyle bir aptallık yapmış yönetmen. Madem bir şeyi sahte yapacaksın, güzel yapman lazım. O 1947 yılında çekilen bir görüntü güya. Hani kadavrayı işte inceliyor bilim insanları vesaire. Ancak duvarda bir tehlike, danger sembolü var. Danger sembolünün kullanılmaya başlanması 1960'larmış. o sembolü o duvardan kaldırmayı unutmuş. Yani şu ana kadar bilimsel olarak bana soruyorsan ki inan, birçok uzay ajansı, birçok enstitü, birçok bilim insanı milyarlarca dolar harcıyor. Neden? Canlı olmasına gerek yok. Efendim Mars'ın yüzeyinin altında bir bakteri fosili bulayım. Yok efendim işte Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu yüzeyinin altında hayat bulayım diye milyarlarca dolar harcıyorlar. O nedenle onlara güvenmemiz lazım ve onların açıklamalarına göre, bilim insanlarının açıklamalarına göre henüz dünya dışı canlı bulunmuş değil. Evrende inanılmaz bir canlılık potansiyeli var. Ancak şu an bulduğumuz herhangi bir zeki veya geri zekalı fark etmez bir dünya dışı canlı yok. Buraya da gelen yok. O işte kaçırıldım, boyutlar arası yolculuk yaptım. Hala o yolculukları yapanlar var değil mi? Yani gidiyorsun, astral seyahat yaptırıyor sana. Var yani astral seyahat yapanlar var. Olan insanlar işte, çok fazla. Bir de çok fazla spek videolar çok atılıyor sosyal medyaya. Ben zaten onları artık, yani biliyorsunuz kurgu sistemi çok gelişti artık. Yani her şeyin artık üzerine
oturtulabiliyor. Yani normal benim buradaki İstanbul'da gökyüzüne bakarken onun Evet, üzerine bile bir UFO kondurabiliriz. Yani Cem evet. Yılmaz'ın tabağı tutup hani ben bunu UFO yaparım dedi demesi gibi bir şey yani. Ama yani tabii bu tarafı var. İşin hani kurgu tarafı çok fazla. Ona artık inanmıyoruz. Ama bir yandan da insanoğlu hani bu söylediğiniz şeylerden dolayı bir yakın bir komşusunun Evet, yani bana olabileceğinden soruyorsanız ben de inancı inanıyorum. içerisinde. Oralarda bir yerlerde başka canlılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü olmaması için bir neden yok. Ya da olmaması Hı hı. için ortaya koyacağınız nedenler, olması için ortaya koyacağınız nedenlerin yanında çok az. O nedenle oralarda bir yerlerde yaşam olabilir. Ancak mesafeler sorundur. Canlılığın oluşması ayrı bir zorluk. Öyle görünüyor. O canlılığın hayatta kalabilmesi, daha kompleks bir organizma olabilmesi, zeka belirtileri göstermesi, bilinç taşıyabilmesi, yani bunlar hep ayrı zorluk derecelerinde olduğu için o kadar kolay bir şey değil canlılık olmasa, ancak eğer evren sonsuz büyüklükteyse, belki sonsuz sayıda başka evren varsa neden olmasın? Yani sadece sen ve ben, buradaki 8 milyar insan, bu gezegendeki 8 milyar insan sonsuz büyüklükte bir evrende olamaz herhalde. Ancak yorum yaparken de bilimsel temelli yapmak zorundayız. Yani gelen giden yok. Evet. Hani bilimsel olarak söyleyeceğimiz bu. O hikayelerin çoğu da aldatma ve psikolojik sorunlar. Yani insan beyni, çünkü ben her zaman söylüyorum bunu. Evren kadar inanılmaz bir şey arıyorsanız omuzlarınızın üstündeki şeye bakın. Beyninizdir. Beyin gerçekten inanılmaz bir organ. Keşfedilmemiş birçok şeyi var beynin. Evren de keza öyle. Ve biz bu evreni bu beynimizle algılıyoruz, değil mi? Duyu organlarımızda bir veri akışı oluyor ve oradan evreni yorumlamaya çalışıyoruz. Varlığı tartışırsın, gerçekliği tartışırsın, ancak tüm bu şu anki sohbeti, bu bir rüya da olabilir. Belki herkes ortak bir rüyada yaşıyor şu an her şeyi, ancak bu beyin gerçekten, eğer evreni anlamamızı sağlayan şey buysa ve evren de eğer sonsuz olduğunu düşünüyorsak, bu beyin de en azından evren kadar karmaşık bir organ ve size olmayan şeyleri gösterebilir. Yani şu an yanınızda belki 3 kişi görüyorsunuz siz, ama biz görmüyoruz. Beyin bunu yapar. Beynin böyle bir özelliği var. O nedenle bu hikayelerin çoğu o. İnsan bir şekilde hikayeye kendini o kadar inandırıyor ki o insanlar aynı deneyimleri aynı şekilde psikoloğa anlattığı anlar oluyor mesela. Yani gerçekten çok ilginç. Ancak öyle bir şey yok. Yani ben hani olmasını çok isterim. Ha, nasıl bir ırk olur, iyi niyetli mi olur, kötü niyetli mi olur bilmem. Ancak dünyaya geldiğinde pişman ederiz herhalde kötü niyetliyse. Çünkü biz de yeterince kötüyüz. Arkalarına bakmadan Yani giderler şu halde. Hele ki dünyanın şu halini gördükten sonra nereye olabilir. geldik, yanlış Olabilir. geldik. Neden Mehmet olmasın? abi deyip sigarayı söndürüp kaçarlar. O zaman direkt bir Aynen. soru sorayım. Evet. Ay'a Değil mi? gidildi mi? Çünkü En çok evet. merak edilen konulardan biri de bu. Bende de çok büyük Şimdi soruları var bu açıkçası soruların bununla ilgili temelinde yani. Çekincelerim çok fazla. Ay'a gidilmediğini iddia eden insanların bazı ne diyelim ona teorileri var, değil mi? Onlar da bazı şeylere dayanıyor. Bunlardan birkaçını söyleyelim. Mesela diyor ki astronotlar o bayrağı dikerken bayrak neden sallanıyor? Onun dışında adamın neden iki gölgesi var? İşte oraya adam astronot ayakkabısı giydiyse o ayakkabı izi başka bir ayakkabı izi. İşte eğer Ay'da ise evet, o bir Hollywood senaryosu mu? Ayda Grace ise screen. neden yıldızları göremiyor, değil mi? Yani sen oradasın, yıldızları göremiyorsun. Ona yanıt vererek başlayalım. Karanlık bir yolda yürüyorsun. Gözüne araç, köy yolunda gidiyorsun mesela. Işık yok. Işık olmayan köy kalmadı artık da. Işık illine de belki geliriz. Gökyüzünü göremiyoruz artık ama. Işık gözüne vurduğunda hiçbir şey göremezsin. Eski Değil mi? köylerde öyleydi. Evet. Göremezsin. Göremezsin. Neden göremezsin? Çünkü ışık senin görüş alanını kapatır. Ayda olan da odur. Ay devasa bir lamba gibi davranır. Güneş ışığını o kadar güzel yansıtır ki sen bir lambanın üzerindesin, göremezsin yıldızları. İki tane gölge neden oluşuyor? Bunun deneyleri, testleri hepsi yapıldı. Yani o bayrak neden titriyor? Vakum ortamında bile bayrağın bıraktığın an titrediği, sonra tekrar sabit bir konuma geldiği de gösterildi. Onun dışında inen uzay araçlarının ay yüzeyinde bıraktığı izler, biliyorsun ayda atmosfer yok deriz ama toplasan bir kamyon molekül var. Yani şu an bizim bulunduğumuz ortamda 1 santimetre küpte 10 üzeri 19 molekül var. Orada bir tane bile belki yok, belki ortalama. Uzayın ortalaması 1. İşte küp şekerin hacminde bir tane hidrojen var dersin. Uzay için söyleyeceğin şey bu.
Ancak atmosfer olmadığı için rüzgar aktivitesi olmayacak değil mi? Aşınma olmayacak vesaire hiçbir şey olmayacak. O nedenle o izler hala ay yüzeyinde duruyor. Ay etrafında dolanan uzay araçları görüntüleri elde ediyor. Ve 2030 gelmeden biz 2 kişinin daha Ay'a indiğini göreceğiz. Biri de kadın olacak onun. Bunları göreceğiz. O gün canlı yayın yapacaklar orada. Hala diyecekler ki Ay'a gidilmedi. Bu da diyor. Yani insanları inandıramıyorsun bazı insanları. Bunun bir imkanı yok. Yani gözüyle de görse inanamıyor. Bu neden? Belki insanlarda şey var belki hani aldatılma olayı var ya bizde. Hani hep aldatıldığımızı düşünüyoruz. Uzaya çıkan ilk hayvan bir meyve sineği. Başarılı bir şekilde gitti, sonra indi, sonra atmosfere saldılar. Yani dünyaya geri döndü. Meyve sineğiydi. Ondan sonra Laika'nın hikayesini bilirsin. Rus sokaklarından alınmış bir köpek. Laika isimliydi. O gitti, birkaç kez tur attı ancak sonra ısıtma sisteminde bir sorun çıkıyor ve öldü yani. O da orada öldü. Nerede şu an bilmiyoruz tabii. Uzay belki yörünge tedirginlikleriyle atmosfere girmiş olabilir yıllar sonra. Tesla arabası bir tane araba gönderdi zaten biliyorsun, kırmızı. Onu Mars'a göndermedi aslında ama Mars'ın bir ötesine geçen bir elips yörüngede hala Güneş etrafında tur atıyor. Dünyaya çarpma riski yok. Yani binlerce yıl sonra bile hesap yaptığında yörünge hesabı. Dünyaya çarpma riski yok. O belki de en güzel, en pahalı, en havalı araba reklamı. Parayı ne yapıyor şu an? Starship denilen bir uzay aracı yapıyor. Burada onlarca insanı aynı anda uzaya çıkarabilme özelliğine sahip. Ayın etrafında tur atacak biliyorsun. Bir Japon milyarderle 5-6 kişi gidecekler, ay etrafında tur atacaklar. Bunu yapan da, bunun teknik altyapısı da yine SpaceX şirketine ait. Yani ilk roketlerine baktığın zaman inanılmaz paralar harcadı. İnanılmaz sayıda başarısız oldu. Dikine inme olayını. Yani roketin sen yakıtı dolduruyorsun, tekrar kullanabiliyorsun roketini. Bu da işleri daha da ucuzlattı. Birkaç bin dolardı kilogram uzaya çıkarmak için 1 kilogramlık malzeme birkaç bin dolarken yakında 200 dolara düşecek. Az kaldı yani. Birkaç yıl içerisinde 200 dolara düşecek. O nedenle ucuzladı her şey. Tabii ki adam sektörün lideri. Şimdi iletişimde biliyorsun Starlink uydularıyla dünya etrafında bir ağ kurmaya çalışıyor. Şimdi gökyüzünde bazen görüyorsun. Mesela İstanbul'daysan sen de işte bakmışsındır. Sıra sıra nokta halinde. Evet. Geçiyor, insanlar tedirgin oluyor. Yıldız sanıp. Daha şu an sanırım 4.000-5.000 adet gönderdi. 20 küsür bin göndermek istiyor. Son hedefi de sanırım 40 binler yöresinde. Ve bu da gerçekten hızlı internete dünyanın her yerinde ulaşmanı sağlayacak bir şey. Sadece o da yapmıyor yani. Düşün, başka şirketler de var bunu yapan. Ve inanılmaz kirleniyor aslında yukarısı. Hem öyle hem de görüntü kirliliği. Çünkü manyetik bakıyorsun kirliliği. Parlak noktalar yıldız değil, yapay uydular. Gökyüzü gerçekten büyük bir alan. Eğer şu an herhangi bir internete girip işte Space Junk ya da uzay çöpü diye bir aratsa bir görsel çıkıyor, bir illüstrasyon çıkıyor. Orada sanki o uzay çöpleri birbirine çok yakınmış gibi görünüyor ama öyle değil. Yani gerçekten hacim büyük. O nedenle bir uzay aracının ya uzay çöpünün diğerine çarpma olasılığı aslında düşük. Ancak gönderdiğinizde siz bu yapay uyduları, ki onlar işte 200 kilometre ile 1000 kilometre arasında bir yörüngede olacaklar. Uzay istasyonları da aynı bölgede. Uzay turizmi için yapılacak diğer ticari uzay istasyonları da aynı bölgede olacak. O genelde uzaya çıkan insanlar için bir güvenlik sorunu olacak. Uzay istasyonları için bir güvenlik sorunu olacak. Biliyorsun geçenlerde Çin uzay istasyonuna 2 tane Starlink uydusu çarpıyordu. Çinliler anlatıyor, bilmiyorum ne kadar doğru. Ya son anda işte direksiyonu sola kırdık da kurtulduk gibi böyle. Yani çarpacaktı, çarpmadı falan. Çinlilerin dediklerine pek inanmam ama. D bir roket gidiyor ya, 2 kısımdan oluşur genelde. Altta yakıt deposu vardır. Üstte bilimsel ya da neyse artık o cihazı taşıyan vardır. O birinci kısım genelde dünyaya düşer. Ve Çin bunu kontrolsüz yapıyor. Kimse yani umursamıyor kimseyi. O nedenle biraz sorun yaşadık Çin hakkında ama şöyle bir durum da var. Çin şu an yörüngede 400 kilometre yukarıda faal şekilde çalışan istasyona sahip ikinci ülke. Diğeri Uluslararası Uzay İstasyonu, birçok ülkenin katılımı, ana paydaşları ABD, Rusya. Yani Çin gerçekten ilerledi. Ve ABD tabii ki bunu çekemiyor haliyle. Ve medyaya işte bak yine roket düşürüyor. ABD de düşürüyor roket. Yani o da boş bırakıyor. Okyanusa düşürüyor. Zaten okyanusta bir yer var, çöp olarak belirlemişler. Oraya gönderiyor herkes. Ancak şimdi SpaceX'in aslında uluslararası kurallarda şöyle bir şey var. 20 tonun üzerindeyse, yanlış hatırlamıyorsam, ya da 2 ya da 20 ton üzerindeyse eğer o kütle, ona bir
cihaz takmanız gerekiyor. Nerede olduğunu size anlık verebilsin ve manevra yapabilsin. Yani tam olarak düşmesi gereken okyanustaki o kısma düştü. Çin bunu yapmıyor. Ancak kendi uzay istasyonu var. Yani uzay şöyle bir yer. Her ülkenin ortak malı olduğu için yer yüzeyinde kalarak oranın sahibi olamıyorsun. Oraya gitmek zorundasın. Sen gidince de kimse sana niye gidiyorsun diyemiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu sorunun arkasından şeyi de getireceğim. Şimdi Mars'a gidiliyor. Yani bir anda Mars'a yerleşildiğini düşünelim. Daha gitmeden bir... Evet bak çok güzel soru. Yani çünkü her gök cismi, dünya dışındaki her cisim, her ülkenin ortak paydası ise oraya her isteyen istediği bir yaşam yerini kuramaması lazım aslında. Ancak 1967 Dış Uzay Antlaşması ülkeleri bağlıyor. Özel şirketleri bağlamıyor. Özel şirketler biraz daha rahat davranıyor. Biz aydan maden çıkarıldığını özel şirketlerle göreceğiz. İlk onlar yapacak. Onlar gidecek. Onların desteğiyle olacak. Uzay ajansları tek başına yapamıyor bunu. Dünyada artık hiçbir uzay ajansı tek başına hiçbir şey yapamıyor. Her zaman o uzay aracının bir kısmını başka uzay ajansı yapar, başka ülkenin başka üniversitesinde başka mühendis yapar. Her zaman bir böyle çoklu bir iş vardır, çaba vardır. Ve ne yazık ki özel şirketler bayağı hızlandırır. Ne yazık ki derken şu anlamda diyorum. Tabii ki bizler Güneş sisteminde yayılalım ama siz gittiğinizde biraz da başıboşluk olacak hali. Size kimse Mars'a niye gittin? Oraya neden üs kurdun? Orayı işte atıyorum SpaceX köyü yazar adam koyar tabelayı diker oraya. Kim ne diyecek? Hayır bir şey desen ne olacak? Kendin oraya insan gönderemiyorsun. Bir şey gönderemiyorsun. Yani bu ciddi bir yarış ve buradan geride kalamayız. Kimse kalamaz. Yani hiçbir ülke uzaydan geride kalamaz. Yani orada bir şey, yani şimdiden parselleme mi başladı? Senin demek istediğin aslında şöyle şimdi yani biliyorsun bazı asteroidlere uzay araçları gidiyor, örnekler alıp geliyor. Yani bu bizim uzay madenciliği dediğiniz şeye özel şirketlerle birlikte uzay ajansları yavaş yavaş giriyorlar. Ayda değerli bir materyal varsa onu alan tabii ki kendi ülkesine kazandırabilir. Ancak şu an atıyorum 100 gram malzeme almak için harcayacağınız para 100 gramdan elde edeceğiniz getirinin çok çok üzerinde olduğu için bir fizibilitesi yok. Ancak birkaç 10 yıl içerisinde atıyorum ABD'ye gidip oradan değerli bir maddeyi aldığında enerji için kullanacaksa yani kullanır. Kim buna ne diyecek ki? Çünkü bilimsel amaçlarla istediğin her yere gidebilirsin diyor Dış Uzay Antlaşması. O nedenle siz de bilim ve teknoloji ilerlemek ve oraya gitmek zorundasınız. Ve bu tüm dengeleri değiştirir. Yani düşünsene dünyadaki ekonomik getiri sağlayan yeraltı kaynakları dışında başka gök cisminden bir şeyler alıyorsun, getiriyorsun, ekonomine katkı yapıyorsun. Seni kim durdurabilir? Tüm dengeler değişir ekonomik olarak dünyada. O nedenle bunlar hani bizim ders alıp bir şeyler yapmamız gereken şeyler. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor ama şöyle bir şey olacak, çok absürt bir şey olacak bence gelecekte. Biz hala dünya yüzeyinde şu an bildiğimiz sorunları, belki yeni bir pandemi çıkacak, belki başka savaşlar, hala bu sorunları ve katlarını yaşarken bazı insanlar başka gök cisimlerine gitmiş, oradan malzeme almış, ekonomilerine katmış, üsler kurmuş, Mars'a gitmiş, Güneş sisteminin başka gezegenlerine insanlar göndermiş, seyahatler düzenlemeye başlamış olacak. Yani sınıflar arası uçurum artacak, ülkeler arası uçurum artacak diye düşünüyorum ben ileride. Yani hani böyle her şeyin çok iyi olacağı bir dünya hayal edemiyorum ne yazık ki. Deminki soru yarım kaldı biraz. Yani cevabını 1969-72 yıllar arasında 6 görev başarılı oluyor. 12 kişi ayda yürüyor. Aydan 300-400 kilogram materyal çoktan dünyaya getirilmiş. Görüntüler var. Neden gidilmedi? Çünkü bir yarış vardı. Rusya ile ABD arasında bir yarış vardı. Biliyorsun uzaydaki ilkleri yapan aslında Rusya'dır. İlk hayvanı çıkaran, ilk insanı, ilk erkeği, ilk kadını işte Ay'a uzay aracı indiren, Ay'ın arkasının fotoğrafını çeken, Venüs'e uzay aracı indiren, Mars'a uzay aracını bunlar hep Rus'tu. İlkleri hep Ruslar başardı ancak insanı Ay'a götüren ilk uzay ajansı da NASA oldu. Yani o nedenle bir yarış vardı. İnanılmaz paralar harcandı. Şu an bile o kadar para harcanmıyor eğer milli gelire oran olarak düşünürsek. Ondan sonra insanlar işte Vietnam Savaşı'ndan çıktık, sorunlarımız var, şu sorun, eğitim sorunlarımız var. ABD halkı diyor bunu. Artık bu konulara odaklanalım. Sonra Ay'ın cazibesi gitti ve dediler ki 400 kilometre yukarısı da uzay. Neden 400 bin kilometreye gidelim? Sonra uzay istasyonu
istasyonu inşaatı. Sonra Ruslarla beraber çalışmaya başlıyor biliyorsun. 1980'lerin ortaları bugünlere doğru ABD ve uzay istasyonu kuruluyor. Hala o uzay istasyonu devam ediyor. 2030'larda kelepire çıkacak. Okyanusa kontrollü düşürülecek. Orada başka uzay istasyonları göreceğiz biz. Biri Çin'e ait olacak, birkaç tane özel şirket. Ama bunlar ne yapacak sonra? Ay etrafında uzay istasyonu yapacak. Tekrar Ay'a gidecek. Ve o gidilen yerlerin belki canlı görüntülerini paylaşacaklar bizimle. Ama o zaman bile inanmayacağız biz. Biz inanmayı sevmiyoruz. Biz aldatılıyoruz çünkü sürekli. Ruslarla Amerikalılar arasında aslında terimsel de çok hep böyle mücadele var. Evet. Mesela onlar astronota Doğru. Yani Çinliler taikonaut. Taikonaut diyor. Şimdi öyle baktığın şey zaman var, ama hepsine de... kökeninde uzayda seyahat yapan bir seyyah, bir gezgin gibi bir anlam var. Bir kültüre, bir ne diyelim ona, bir özel kelimeye, o kültüre özel kelime veya hikaye bir atıf yok. Aslında gayet güzel genel isimler hepsi. O nedenle aslında anlam olarak birbirine çok benziyorlar ancak herkes kendi dilindeki o kozmos, astro, kozmos, işte taiko neyse artık onların anlamı neye geliyorsa ona güzel şey bulmuşlar, isim bulmuşlar bence. Yani sanırım Koreliler de astronot kullanıyor. Avrupa'nın zaten büyük çoğunluğu astronot kullanıyor. İşte Çinler taikonot, Ruslar kozmonot. Biz de astronot deriz canım. Sorun değil benim için. Yani dediğinizin önemi yok yani. Bununla bağlantı olarak, bu ayla bağlantı olarak bu Evet. ayın karanlık yüzü çok merak ediliyor. Açıkçası ayın karanlık yüzü ve yani aya bir daha neden gidilmedi? Yani Ekonomik nedenlerden tamam, gidilmedi. Çünkü o dönem dikine inen roketler yok. Siz o Saturn 5 roketinden her sefer için yapıyorsunuz bir tane. 100 milyar dolara aşkın bir paradan bahsediyoruz. İnanılmaz paralar harcanmış. Ekonomik neden. Nedeni bu. Onun dışında ayın arka yüzü ya da ayın karanlık yüzü. Şimdi şöyle, ayın kendi ekseni etrafında bir dönmesi var. Dünyada biliyorsun kendi ekseni etrafında 24 saatte bir tur attığı için bir gün oluşuyor. Ay da kendi ekseni etrafında dönüyor. Ama aynı zamanda dünya etrafında tur atıyor. Karanlıkta değil de bizim görüş alanımızın dışında kalıyor. Yani bizim etrafımızda dönerken kendi ekseni etrafında da aynı hızda döndüğü için, aynı dönemde döndüğü için, birbirine eşit olduğu için onlar bize hep aynı yüzünü gösteriyor. Ancak ayın arka yüzü de güneş ışığı alıyor. Ön yüzü gibi güneş ışığı alıyor. Mesela güneş tutulmasına şahit olanlar belki vardı içimizde. Türkiye'de olmuştu 2006. Tam güneş tutulmasında ne oluyor? Oldu. Çok evet. Güzel oldu. Ben Antalya'dan izlemiştim. Güneş, yani, gündüz vakti. ay, dünya. Biz baktığımızda ayın bize bakan yüzü karanlık ama öbür yüzü aydınlık, güneş ışığı alıyor. Yani ama ayın bir günü gündüz vakti yaklaşık 15 dünya günü sürer. Çünkü ayın dünya etrafındaki o 360 derecelik bir turu 27-28 gün sürer yaklaşık olarak. Yani ayın her yer aslında ışık alıyor. Aynen dünya gibi. Ancak kutuplarındaki o kraterlerin iç bölgeleri hiçbir zaman güneş ışığı almıyor. Ve orada nedenle buz halinde su var. Mesela ayda su var. Yani kutuplarda o kraterlerin güneş ışığı almayan bölgelerinde su var. Ancak büyük bir kısmı aynen dünya nasıl kendi ekseni etrafında dönerken gündüz gece oluşuyorsa ayda da gündüz gece oluşuyor. Ancak ayın tabii ki atmosferi olmadığı için gündüzleri baktığın zaman güneş ışığı vururken 180-200 derece olur. Geceleri de eksi 180-200 olabilir. Yani o derece bir sıcaklık farkı var atmosfer olmadığı için. Sizin hobi olarak da evet. bu ay benim görüntülerinizi ben teleskobum var. Şöyle bir göstereyim. Arkada görüyorsunuz herhalde şu an. Orada bir otomatik bir teleskop var. 15 santim ayna çapında. Evet. Ve benim pencerem, ofisimdeyim şu an, şeye bakar. Direkt olarak gök cisimlerinin doğduğu kısma bakar. Doğu kısmına bakar. Doğu yönüne bakar. Ben bazen pencerenin önüne koyuyorum. Bazen binanın önüne koyuyorum. Teleskop olması güzel oluyor tabii. Çünkü bazen ay gerçekten çok güzel parlıyor. 6-8 santim çapında bir teleskopla bile baktığınızda kraterleri görebilirsiniz. Yani ayın o yüzeyinin gözle gördüğünüz gibi çok da pürüzsüz olmadığını, birçok yerinde krater olduğunu, o kraterlerin o çarpma etkilerini vesaire gayet güzel görürsünüz. Peki o zaman giden astronot karanlık yüzünde ne olduğunu görmüş müdür diyeyim. Bir de hep söyleniyor ya, ayın karanlık yüzünde uzay... Ayın karanlık yüzünün aslında fotoğrafları var. Ayın karanlık yüzünün ön yüzünden farkı ayın arka yüzünde diyelim ona, karanlık demeyelim. Arka yüzünde daha fazla sayıda krater var. Ön yüzündeki o mesela çıplak gözle baktığınız herkes fark etmiştir. Parlak yerler görürsünüz. Bir de koyu bölgeler
görürüz. Koyu bölgeler genelde düzlüktür. Yani işte bundan milyarlarca yıl önce lavlar akarken ay yüzeyinde oluşturduğu o ne diyelim lavlardan oluşmuş bir ovadır oralar. Ancak parlak yerler yüksek tepelerdir aslında gördüğünüz. Ancak arka yüze baktığında böyle siyah bölgeler görmüyorsun. Çoğunlukla irili ufaklı kraterlerle dolu bir yüzey var. Yani ayın arka yüzünde bir uzaylı yok. Varsa çok iyi saklanıyor. Bu zamana kadar iyi saklandı. Göremedik henüz. Öyle bir şey yok. Ay kocaman bir kaya parçası. Bu yani ayda ilginç bir şey yok. Yani ayda ilginç olan şu, burada dünyadaki birçok şeyi düzenliyor. Biliyorsun birçok canlı ay ışığına göre yönünü buluyor, ona göre yumurtluyor, mevsim vesaire ona göre anlıyor ama şu an tabii ki her yere ışık koyduğumuz için o sokak lambalarını ay zannediyor bazı canlılar. O nedenle her şeyi değiştirdik tabii ki. Çok fazla aydınlandığımız için tırnak içerisinde doğanın dengesi de değişti. Gelgit etkisi var. Dünyanın aslında dönüş hızını düzenler. Bu da iklimleri etkiler. Ayın bize yararı fazla ve birkaç milyar yıldır onunla birlikteyiz. Bizden giderek uzaklaşıyor. Ancak insan hayatına kıyasla bilmiyorum tabii. Yani önümüzdeki 650 milyon, 700 milyon yıl sonra hala burada insan olacak mı onu bilmiyorum da. Bizim gezegenimize iyi etkileri var. Öyle söyleyeyim. Yararlı etkileri var. Uzaklaşıyor ancak bizim yaşam süremiz boyunca önemli bir şey değil o. Yani bir senede 2-3 santim kadar dünyadan uzaklaşır. Ancak bu da çok önemli bir şey değildir. Çünkü aramızdaki mesafe zaten 400 bin kilometre. Burada bir şehir efsanesine de yanıt verelim. Hani derler ya dünya o kadar muhteşem bir yerde ki güneşe 1 metre yaklaşsa yanarız, 1 metre uzaklaşsa donarız. Duymuşsunuzdur değil mi? Yani bunu herkes duydu. Ve çocukken ben de duydum bunu. Öyle bir şey yok. Çünkü bir yılda dünya güneşe 5 milyon kilometre yaklaşıp 5 milyon kilometre uzaklaşıyor. Bunun mevsime etkisi yok. Mevsimlere etki eden şey şu an sanayi devriminden sonra biziz. İklimleri değiştiren ancak. Mevsimlerin oluşmasının nedeni dünyanın yörüngede dik değil yatık durması. Yatık durduğu için kuzey ve güney yarımküre yılın belli zamanlarında farklı miktarda güneş ışığı aldığı için farklı açılarla geldiği için güneş aslında miktarı aynı. Ancak dik bir şekilde gözünüze ışık tutmakla yatay bir şekilde tutmak arasında fark olacaktır. O nedenle enerjinin dağılımı değişiyor. Yerelden küresele doğru sıcaklıklar değişiyor vesaire. Baktığınız zaman şu an gezegende olan 12 aylık iklim o mevsimsel değişim oluşuyor. Yani dünyanın güneş olan uzaklığıyla alakalı bir şey değil iklimin değişmesi, dünyanın yörüngede yatık duruyor olması. Yatık durmasaydı ne olurdu? Dik dursaydı her yer yılın her gün aynı mevsimi yaşardı. Yani Brezilyalılar hala samba yapmaya devam ederdi. Orada hala sıcak olurdu. Bu tabii yakın olduğu için. Ama uzaklaştığın zaman kutları daha soğuk. İşte ilkbahar yaşardı, sonra kışı yaşar gibi bir şey olurdu. Yani. Bu arada çokça güneş patlamalarından bahsediyor. Çok güzel bir güneş soru. O aslında şöyle, güneşe baktığın zaman 11 yılda bir yüzeyinde leke sayısı artıyor ve sonra azalıyor, yok oluyor. Böyle bir çevrim var. İlginçtir. Nedeni tam olarak bilinmiyor. Bu olurken güneşin manyetik kutupları yer değiştiriyor. Bir daha sonra aynı yere geliyor 22 yıllık süreçte. Ve baktığında bunun hani yani birkaç 10 yıl için konuşursak iklime bir etkisi yok ancak bazı çalışmalar birkaç yüzyıl boyunca hani 11 yılda bir artıp azalıyor ancak onun da geniş ölçekte başka bir değişimi var. O değişimin iklime etki ettiğini söyleyen çalışmalar var. Ancak şöyle bir durum var. Kimseyi germek istemem ama Güneş 4,5 milyar yaşında. Güneş hakkındaki verimiz birkaç yüzyıllık veri. Yani 4 milyar yaşında ya da 100 yaşında bir insanın 2 saniyelik verisi var elinde öyle düşün. 2 saniyesini biliyorsun o 100 yaşındaki insanın. Ve diyorsun ki bunun gençliği böyleydi, yaşlılığı böyle olacak. Yani güneş bize her an bir sürpriz yapabilir. Orada ciddi bir patlama olabilir. O patlama dünyanın manyetik alanını ciddi şekilde sıkıştırabilir, zorlayabilir. Ve bazen biliyorsun güçlü kütle atımları olduğunda işte trafolar vesaire patlayabiliyor. Hani yeryüzeyine kadar etki edebilen 1980'lerde sanırım ABD'de olmuştu böyle bir şey. Onun dışında eğer sen uzayda yayılan bir tür isen öyle görünüyor. Uzayda yayılıyoruz. Uzay iklimi diye bir şey var. Güneşin nasıl davranacağını kestirmen lazım. Yoksa uzay istasyonunda sen çayını içerken, yudumlarken mavi gezegene bakıyorsun. Oradan öyle bir güneş patlaması gelir ki facia. Yani o nedenle güneş gerçekten çok önemli. Belki de insanlığın ileride kaderini belirleyecek olan şey. Çünkü bizim hayat kaynağımız ve bundan 4 milyar yıl sonra da bizim celladımız olacak aslında güneş baktığında. Bu gezegenin
yaşam kaynaklarını idareli kullanmaya bakalım. Çünkü böyle bir gezegen bulmadık. O kadar yere baktık. Galaksimizde çok fazla yere de bakamadık bu arada. Gidemez. Olanları da çok uzakta Yani sana... görüldüğü söyleniyor zaten. Yok, hayır. Öyle 150-200 Değil. kilometre Yani 40 trilyon kilometre ötede, şimdi söyleyeyim, 40 trilyon kilometre ötede Proxima Centauri etrafında dolan bir gezegen var. Onu keşfettiler. Hatta ikinci, üçüncü de olabileceği söyleniyor. Yaşam olabileceği söyleniyor. Yani yüzeyinde sıvı su olabileceği düşünüyor mesela. Hadi gidelim o zaman. Hadi orada mesela senin benim gibi bir tür var. Benzer seviyelerde gelişmişiz. Bak gidemeyiz. Yok yani. Hani öyle bir türün olması zaten düşük bir olasılık. Bu derece ilerlemiş. Daha da ilerlemiş olsa zaten gelirdi mantığından hareketle söylüyorum bunu. Oraya gidemezsin. Uzun yıllar daha gidemeyeceğiz. Biz Mars'a gitmeye çalışıyoruz. Belki 2050, belki 2070, belki 2080. Gerçek anlamda ne bileyim dolmuş kalktığını göreceksin belki Mars'a. Eğer yeni bir pandemi çıkmazsa, eğer bir asteroid tehdit etmezse, eğer başka bir savaş çıkmazsa başka bir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Peki insanın bu UFO görsellerinden, işte UFO ya da uzaylı görseli yaratmasından, hep böyle benzer tipler yaratmasından, yani bunu bir şeyden öykünerek mi, yani bir şeyi örnek mi alıyor, yoksa insanlığın hayal gücü böyle bir tipoloji mi oluşturuyor? Hayır, bilimsel Yani herhangi bir şey yok. Herhangi bir gezegen, herhangi bir zeki uygarlığa ait sinyal alınmış değil. Herhangi bir gök cisminde canlılık bulunmuş değil ya da canlılık izi bulunmuş değil. Net bir iz bulunmuş değil. Yani baktığınız zaman UFO figürleri aslında çok yaratıcı da değil. Yani ne yapmış? Normal göz boyutu var senin. Onda devasa göz yapmış. Tıknaz, bodur bir tip yapmış. Yani bize benzemiyor herhalde. O da duyabiliyor. Onun da bir iletişim için kullandığı dil var. Belki yok. Belki de ilk uzaylı tipolojisini çok geliştirmeden köşesini, orasını, kafasını biraz daha şey yapıp aynı neredeyse. Yani 1950'de gördüğünüz benzerdir ya da dünyada yani küçük benzer bir gezegen burası evrene kıyasla ancak burada milyonlarca tür var. Baktığın zaman çok değişik değil mi? Görme yetisi çok zayıf ama duyma yetisi çok iyi var. Senin benim dayanamayacağım basınçta, sıcaklıkta yaşayabilen canlılar var. Bir de hep yani aynı marka arabayı mı kullanır? Şimdi malzeme periyodik tablo ise ortaya çıkabilecek sistem bellidir. Yani ona benzer bir şey çıkacaktır diye düşünebilirsin DNA düzeyinde. Ancak baktığın zaman tüm o uzay filmlerine yaratıcı olduğunu söyleyen çok harika işte uzaylı figürler ama hepsi bir şekilde bir kısmı dünyadaki bir canlıya benzer. Bu da çok normal bir şeydir. Çünkü sana ben mesela dünya dışı canlı çiz dersem şu an gördüğün, öğrendiğin, bildiğin canlılardan esinleneceksindir. Yani iletişim yetenekleri olarak bir şey kullanacaktır. Telepatik kullanacaktır. Ya da ne bileyim bir formu olmayacaktır. Sadece ses duyacaksın falan filan. O nedenle yaratıcılık anlamında bence çok yaratıcı değiliz uzay filmlerinde. Evet. Yani onun da gözü olabilir. Yani evet esinleniyoruz. Bu da çok normal bir şey. Çünkü bu gezegenden esinleniyoruz. Çünkü hayat olduğunu bildiğimiz tek yer burası. O nedenle böyle. Mutfak bu yani. Şeyi soracağım. Bu dünyanın çekirdeğinin duraksadığı bilgileri geliyor. Dünyanın çekirdeği durmadı. Şimdi şöyle bir şey. Yani ben bunu YouTube kanalındaki videoda da güzelce anlattım. Sende mesela hızlı bir araba var. Ben de memur maaşıyla düşük model bir şey almışım. Okey yani benimki biraz daha yavaş. Sen benim yanımdan geçip giderken diyorsun ki aha Selçuk'a bak geri gidiyor. Senin perspektifin, bakış açından ben geriye doğru gidiyorum. Aslında geri gitmiyorum. Aynı yönde gidiyor. Şimdi olan şey neydi? İç çekirdek, dış çekirdek farklı hızlarda dönebilir. Herhangi bir sorun yok. İç çekirdeğin dönüş hızı biraz yavaşladığı için dış çekirdeğe kıyasla terse dönüyormuş gibi göründü. Yoksa dünyanın çekirdeği durmadı, ters yönde de dönmedi. Bu bizim için herhangi bir tehdit vesaire bir şey de oluşturmuyor. Gayet olağan bir şey. O YouTube kanalıma girip insanlar o videoyu izleyebilirler eğer merak ediyorlarsa. Düzeltip onu gerçek doğru bir şekilde açıklamak zorunda kaldılar. Durmadı, tersine de dönmedi. Biraz yavaşladı, bu da dönem olarak olan bir şey. Peki şu anda uzayda yer hareketlerini etkileyebilecek... Şöyle bizim yer kabuğunu aslında dünyayı en çok etkileyen şey aydır. Gelgit etkisi var çünkü. Kütle çekim biliyorsun uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yani 2 kat öteye gidersen 4 kat azalır kuvvet. Ancak gelgit etkisinde bu uzaklığın küpü. Yani sen 2 kat öteye gittiğinde 8 kat azalır. Ya da yaklaştığında 8 kat artar gibi. 2'nin küpü 8. Şimdi şöyle bir şey. Tüm gezegenlerin dünyaya uyguladığı kütle çekiminden çok daha fazla kütle çekimi biz aslında aylar aramızda var.
gelgit etkisine bakarsan güneşten bile 2 kat daha fazla gelgit etkisi yapıyor ay bize. O nedenle ay en büyük etkiyi yapan şey. Ha, yarın öbür gün, yani umarım öyle bir şey olmaz ama ay büyüklüğünde, Mars büyüklüğünde devasa bir cisim bize yakın geçiş bile yapsa ciddi sorun yaşarız. Yani orada tedirginlik etkileri nedeniyle bunu hissederiz gerçekten. İşte o zaman çılgınlar gibi depremler olabilir gezegende. Ancak ay ve dünya artık ne diyelim ona, bir uyuma oturmuş çift. Milyarlarca yıldır birlikte bu gök cisimleri. Ay giderek dünyadan uzaklaşıyor ve bakmışlar ki depremlerle acaba bir ilişkisi var mı? Yer kabuğunda bir şeyleri tetikliyor mu? Evet. Yani birkaç santim yer kabuğunu esnetebilir. Okyanuslarda gelgit etkisi biliyorsun günde 2 defa yükselir, alçalır. Okyanuslara kıyı bir şehirde yaşıyorsan bunu fark edersin. Ancak onun dışında işte insanın vücudu büyük bir çoğunlukla su diye ay gördüğünüz zaman ay bana bir şeyler oluyor demezsin. Çünkü gelgit etkisi yüzey alanıyla orantılıdır. Yani devasa su kütlelerinde etkilidir. Böyle Van Gölü'nde bile etkili değildir yani. Rüzgarın yaptığı etki daha fazladır Van Gölü'nde, öyle düşün. O nedenle astrologların çok sevdiği bir şeydir bu. İşte ay çıktı aman dikkat edin, işte kavga olabilir. Yok efendim kızıl ay çıktı, yok bilmem kanlı ay çıktı, yok mavi ay çıktı ki mavi ay aslında mavi demek değil. Onu da açıklıyorum birçok yerde. Yani gezegenimiz için gerçekten önemli bir gök cismi. Ancak direkt olarak depremlerle bir ilişkisi yok. Ayın öyle bir ilişkisi yok. Şu ana kadar bulunmuş öyle bir şey yok yani. Mars'ı, dünyanın, insanlığın Mars'ı seçmesinin Yok. ikinci bir gezegen olarak asıl temel sebebi orada insanlık gittiğinde işte tarım yapabilme yeteneğinin olabilmesi vesaire gibi sebepler olabilir mi? Altında yatan neden belki de insanın birkaç tane övünebileceği özelliğinden biri, hep ileriye gitmek istiyor. Bir kapı gördüğü zaman arkasında ne var merak. O nedenle buralardayız. Aslında Mars'a veya daha öteye gitmemizi tetikleyen şey bu. Peki neden Mars? Şimdi baktığınız zaman Ay'da atmosfer yok diyoruz. Mars'ta var. Dünyanın %1'i kadar incecik, full karbondioksit, küresel manyetik alanı yok, full radyasyon ve baktığın zaman su var mı? Buz halinde, ancak bayağı bir toprağı delmen gerekiyor ulaşmak için vesaire. Peki Mars kadar yakın başka bir gök cismi var mı hedef olarak? Venüs var. Şimdi Venüs'e baktığın zaman tamamen atmosferle kaplı, hiçbir zaman yıldızları göremezsin Venüs yüzeyindeysen. Basınç bizim burada okyanus tabanında hissettiğimiz basınç. Yani şu an oturduğun yerde hissettiğin atmosfer basıncının 90 katı bir basınç var. Full karbondioksit, sıcaklık 450 derece. Kurşun olsan erirsin. Yani oraya gitmenin bir anlamı yok. Yani Güneş sisteminin Adana'sı Venüs. Ölümcül ancak en az ölümcül, en yakın gök cismi. Ve o filmde hani malum karakter işte patates yetiştiriyor ya, orada belli bir şekilde. Bilimsel olarak yaptığı şey doğru. Orada tek bir bilimsel olmayan şey var. Mars toprağı, yani canlılı elverişli olmaması. Bunun benzerini İzlanda'da deniyorlar. Bu aynı laboratuvarı yaratmaya çalışıyorlar. Full karbondioksit olan kapalı bir sistem. Ortalama sıcaklık -65 derece. Her şeyi oluşturuyorlar. İzlanda'da işte yanardağların orada işte verimsiz toprakları kullanıyor ve patates yetiştiriyorlar. Ama orada hala bir bizim bilimsel bias dediğimiz bir ne diyelim ona, hata etkeni var. O da o Mars toprağı değil. O İzlanda'nın toprağı. Yani yarın öbür gün orada bir ne bileyim marul yiyeceksen Mars'ta, bu muhtemelen kapalı bir sistem. Dünyadan getirilen topraklar veya topraksız tarım uygulamalarıyla onu yapacaksın orada. Yani öyle filmin kısmı oydu yani. Hani kurgu kısmı orasıydı. Hani Mars toprağına ben topraksız tarım uygulamaları var ya, minimum toprakla su ile sen yetiştirebiliyorsun. Şu an dünyanın birçok yerinde gerçekten inanılmaz verim alan projeler var. Bunlar çok önemli. Ancak Mars'a insanların gitmesinin bize yararı şu: biz hala dolmuşla şehir merkezine gidiyor olabiliriz. Muhtemelen yüzlerce yılda hala bunu yapıyor olacağız. Okay. Kimse buradan, atıyorum, o nedir, drone'a benzer taksilerle kimse işine gitmeyecek yani. Dünyanın %97'si gitmeyecek. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ancak Mars'a giderken geliştirdiğin teknolojiler, güneş enerji panelleri, başka enerji kaynakları, onları dünyada biz kullanıyor olacağız. Ve belki güneş çıldırdığında bir gün, dünyanın ortalama sıcaklığı Adana sıcaklığı olduğunda
Belki sen kendini koruyacak teknolojilere sahip olacaksın. Kuraklık olduğu zaman buna çözüm bulacaksın. Belki verimli toprak sayısı, bu arada biliyorsun, geçenlerde rapor yayınlandı. Verimli toprak sayısı giderek azalıyor dünyada. Yani ürün yetiştirebileceğin toprak azalıyor. Topraksız tarım uygulamaları yaygınlaşacak. Başka şeyler bulacaksın. Yani onlar yapıyor, oraya gidiyorlar. Belki bir hedef olarak, belki bir istek olarak, belki para var, gidiyorlar. Ancak bize yararı olacak. Burada bizi rahatsız eden sadece bir şey olabilir. Biz neden üreten değil de satın alanız? Neden hep müşteri konumundayız? Bu da bizi her zaman rahatsız etmeli. Kulağımızın arkasında bize seslenmeli. Sen ne zaman tüketici olmaktan çıkacaksın da üretici olacaksın? Bunu kendine sorarsan, bunu sorması gerekenler kendine sorduğu zaman, o zaman ne olacak? Belki sen de bir şeyler yapmaya başlayacaksın. Yani dünyanın kötü günlerine hazırlanıyoruz aslında. Mesela şimdi çok kötü bir sel felaketi oldu, deprem felaketi oldu, hazırlıksızlık. Belki hazırlıklı olacağız. Belki çok basit bir hale gelecek bu ileride. O nedenle uzay çalışmaları hepimizi ilgilendiriyor dostlar. Yani kesinlikle. Hiç ilgilenmeyebilirsin. Matematiği hiç sevmeyebilirsin. Roket mühendisliğini hiç anlamayabilirsin. Ama etkiliyor. Hastaneye gittiğin zaman röntgen çektiriyorsun yani. O uzay teknolojileri sayesinde şu an o seviyeye ulaştı. Şu an kablosuz veri iletimi yapıyoruz. O da uzay teknolojileri sayesinde. Her yerde uzay teknolojileri. En azından genel kültür olarak istediğin kadar eleştiri, insanlar uzaya gittiler, bilmem ne yaptılar falan filan. Ancak genel kültür olarak şöyle dememiz lazım. Uzay teknolojileri bana yararı var. Ben de bir şeyler yapmaya çalışayım. Belki ben de bir şeyler yaparım. Ya da en azından bunun kıymetini bileyim. O zaman Evet. küçük minik sorularla devam edeyim. Güzel bir soru. Tesla Tesla çok güzel. Tesla'nın hikayesine ben çok üzülürüm. Einstein hakkında da şöyle bir şey vardır. Evet, hep hani işte yani. Çok zekiydi abi, işte derslerine hiç çalışmamış. Hayır. Einstein çok çalışan bir insandı. Problem çözmeden o problemin başından kalkmayan bir insandı. Biz hep şuna inanmaya eğilimliyiz. Bize yarışmalarda, dizilerde, onda, şunda, bunda hep empoze edilen odur. Ya bir şekilde voleyi vuracaksın. Yani hiçbir şey yapmana gerek yok. Voleyi vurduğun zaman başarıyorsun. Böyle bir şey yok. Sen elinden geleni yapmak zorundasın. Çalışmak zorundasın. Tesla derdim ben ama. Einstein ve Tesla çok farklı alanlar biliyorsun. Ancak Einstein kütle çekimin aslında ne olduğunu anlamamızı sağladı. Newton'un düşündüğü gibi olmadığını söyledi. Tabii devasa kütleler, devasa çekim alanlarında genel görelilik çalışıyor vesaire. Ancak tabii ki şu an klasik dünyamızda bizim için Newton fiziği tabii ki her şeyi halledebiliyor. Önemli değil. Ancak mikro ve makro boyutlara gittiğin zaman orada özel görelilik, orada genel göreliliği dikkate almayın. Ya Einstein gerçekten hani, ya biliyorsun 100. yılına girdi. 100 defa test ediyorlar genel göreliliği ve her defasında da haklı çıkıyor. Kitabımda genel göreliğin testlerinden de bahsettiğim YouTube'da videosu da var. Yani muhteşem bir insan, muhteşem bir beyin. Ancak Tesla'da nevi şahsına münhasır. Gayet cool bir abimizdir yani. Tesla'nın doğduğu yere, topraklara da gittim. Müzesine de gittim. Yani orada ilginç pratikler de yaptırıyor. Tesla'nın icatlarının pratiklerini de yaptırıyorlar size orada. O hani birbiriyle bağlantısı olmayan elektrik enerjisinin nasıl işlediğini görüyorsun. Eline floresan veriyorlar ve uzaktan o floresanı yaktırıyorlar sana Tesla teknolojisiyle. Öyle ilginç şeylere de şahitlik olduk. Yani Tesla, yani özellikle bizim coğrafyamızda bence biraz daha bir üstte bilim insanı diyelim. Yani olabilir. Einstein biraz daha hüzünlü de bir hayat hikayesi var. İşte patent alamıyor, parasız kalıyor, onca şey yapmasına rağmen vesaire. Biz de acıları sevdiğimiz için Doğu kültüründe acı çekeni biz her zaman destekliyoruz. Yani ne oldu önemli değil. Acı çekiyor. Evet. Şu anda deseler ki Selçuk Topal işini bırakıyorsun. Bundan sonra işin Mars'ta bir uydu kent kuruyoruz. Orada işe başlıyorsun deseler. Bırakıp gider misin Mars'a? Gider misin? Vay. Güzel. Tek seferde ciddi cevabı aldık. Yani Mars şöyle düşünmek lazım. İşte 12 kişi ayda yürüdü dedik. Bir de mürettebat. İşte çarptığın zaman 6 çarpı 18 kişi bir şekilde gitmiş, başarılı bir şekilde. Tabii 22-24'tür aslında sayı, inemeyenlerle birlikte vesaire. Aydan öteye giden yok. Aydan işte belli bir mesafeden daha öteye gidenler yok insanlık tarihinde. Ve sen buradan kalkacaksın, en yakın konumda 50 milyon kilometre ötedeki bir cismin yanına gideceksin ki yolculuk muhtemelen 500 milyon kilometre sürecek. Bu muhteşem bir şey. Bu insanlık tarihi boyunca hatırlanacak bir şey. Yani o riski alır mıydım? Evet. Kesinlikle alırdım.
Türkiye'den gelecekte bilim adına bu boyutta keşifler ya da uzaya dönük büyük, yani dünyanın belki de böyle Biz gıpta hani edebileceği keşifler iletişim uydular yapabilecek şeyler anlamında bir şeyler çıkabilir mi? Ne diyorsun yapıyoruz. Kendimiz bu bir konuda? şeyler yapabilir kapasiteye geldik ancak işte uzaktan algılama vesaire o anlamlarda bir şeyler yapılıyor ancak başka bir gök cismini incelemek için uzay aracı göndereyim. Mesela Mars'a ne zaman araç göndeririz? Bilmiyorum ama 30 yıldan önce gönderemeyiz bana şu an sorarsan. Yani uzay aracını komple biz yaparak göndermekten bahsediyorum ki böyle proje aslında yok. Yani uzay aracının bir kısmını her zaman başka bir ülke ya da başka bir enstitü yapar. Neyse hani bu organizasyonu yapmak belki 30 yıl sürer. Biz ne yapabiliriz? Ay etrafında kurulması planlanan o yeni uluslararası uzay istasyonuna dahil olabiliriz. Bir modülünü de biz yapmak isteyebiliriz. O yönde personel yetiştirebiliriz. Bizim yapmamız gereken daha çok şey var. Biz kasabadaki yeni çocuğuz bu anlamda. 30 yıldan önce ciddi bir şey beklemek doğru olmaz. Yani hani başka bir gök cismine uzay aracı gönderelim, Ay'a insan gönderelim. O seviyedeki bir uzay projesinden bahsediyorum. 30 yıldan önce bir şey olmasını beklemek doğru olmaz. Yani çünkü o ülkelere baktığın zaman işte Hindistan gönderiyor şimdi uzay aracı Mars'a, Çin gönderebiliyor. İşte 3 ülke var insan gönderebilen istasyona. O seviyeye gelmeleri onların neredeyse 70-80 yılını aldı. O nedenle bizim de geçmişimizde, tarihimizde böyle bir şey yok. Yeni 21. yüzyılla birlikte belki öncesinde de bazı çalışmalarla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Biraz daha bir şeyler yapmamız lazım. Yani yiyecek birkaç fırın ekmek daha var ya. Öncelikle insan Tabii insan gücü, mühendis, seviyeye yetişmiş yetiştirmemiz insan. Bilgi gerekiyor. Bunu orada demek istiyorsun aslında. sanırım. Ancak bu da zaman alacaktır. Yani sağlam bir kadro oluşturmak her anlamda 10 yıl sürecektir. Deneyim kazanması hadi bir 10 yıl daha. Yani o nedenle yapılabilir. Tabii ki yapılabilir. Bugün başlasanız 30 yıl sonra ay etrafında seyahat yapan bir uzay aracı yaparsanız gerçekten yaparsınız. Yeterince paranız varsa tabii bu ülkenin ekonomik düzeyiyle de alakalı bir şey. Ekonominiz gayet iyi olacak ki siz o ekonomideki büyük bütçenin büyük bir kısmını işte uzay kısmına yatırabilin. Yani oraya da uluslararası ortaklıklar vesaire. Yani o nedenle uzun vadeli işler. Değil ki ya, Bursa Sanayi'de neler yapılıyor Selçuk'cum. Yani Öyle değil o. fırsat verilse onu da yapar çocuklar. Değişimleri olan bir ortamdasın orada. Full radyasyon vesaire. Vakum ortamındasın. Materyalin değişimi, materyalin hangi cins olacağı vesaire. Bunlar ayrı bir bilim dalı. Bunlar ayrı bir mühendislik. Çok ciddi konular sanayide yapamazsın. Yani Gora filmindeki gibi öyle yapıp sonra geliyor ya Rock filminde satmak zorunda kalıyor falan demirine katıp falan filan. Öyle bir şey değil. Yani öyle yapamaz. Tabii. Bunlar ciddi Evet. yatırımlar. Ciddi mühendis, ciddi laboratuvarlar gerektiren şeyler. Yani bir de deneme yanılma, O da çoğunlukla bütçe. yanılmayla sonuçlanan O da testlerden bütçe. sonra Sen şunu yıllar diyeceksin. süren Yani 30 yılda testlerden ben bir sonra şey elde yapılan bir etmek şey. istemiyorum arkadaş ama şu kadar milyar Evet. TL harcayacağım. Öyle Büyük gör. bütçeler. Bunu göze alman lazım. O zaman son yine spek bir soruyla Eyvallah. programı sonlandıralım. Çok keyifli bir program ve akıcı bir program Ben oldu bu teşekkür arada. ederim ve ben de Şimdiden şimdiden söyleyeyim. teşekkür Her ne ediyorum sürçülisan sana ettiysek. katıldığın için. Affola bazen beynimden geçenler ağzım bazen beynime geçiyor. Bazen beynim ağzıma geçiyor. O nedenle kurallı cümle kuramamış olabilirim ancak anlattığım şeyler anlaşıldıysa hedef ulaşılmış demektir. Bu yakın zamanda Rusya'nın kalkan UFO'ların peşine düştüğü gibi bir haber Evet, düştü. ABD'de de oldu. UFO, Belki de ondan bahsedeyim. Şöyle radara düştüğü ve bu radardaki UFO'nun peşine düştüğü. Evet, Amerika'da da oldu, sonra Rusya'da da oldu. Yani onların acaba öyle bir Sanırım şuna doğru gidiyoruz. Hani önceden bir ülkeyi güçlü yapan şey neydi? Asker sayıldı. Sonra işte kullandığın silahlar vesaire. Sonra uzaktan algılama sistemleri. Sonra artık insanları kullanmayacağın savaşlara doğru gidiyoruz. Dünya oraya doğru gidiyor. Artık dronları vesaire kullanacağın bir yere doğru gidiyor ve o da Kanada açıklarında göründü. Atmosferde bir tane Kanada Hava Kuvvetleri hemen düşürdü. Böyle ani hareket edebilen bir itki sistemine sahip bir şey değildi o. Bir araştırma veya ne bileyim yani bir gizli servise ait bir şey de olabilir. Sonra Birleşmiş Milletler konuyu araştırdığına dair bir şeyler okumuştum yabancı basında ve buna benzer şeylerin 7 kıtaya gönderildiği Çinliler tarafından ne yapmak istiyorlarsa artık atmosferde işte 10 kilometrenin üzerine kadar çıkabilen bir ne diyelim ona ölçüm cihazı genel itibariyle. Evet. Evet. Yani bu dünya dışı yaşam olduğunu düşünen de vardı ama yani yok. Yani şöyle bir şey yapsın insanlar. Yani genelde bir soru işaretiyle karşılaştıklarında genelde en basit
yanıt en doğru olanıdır. Yani o soruna karşı kafanda oluşturulan o basit yanıt karşılıyorsa sorunun çözümünü genelde odur. Yani uzaylı beklemek çok 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 düşük bir olasılık Çin'in balonu olmasının yanında. Anlatabiliyor muyum? Ve böyle casusluklar oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ulusal güvenlik olarak değerlendiriyorlar bunu zaten. Uzaylılar geldi, Marslılar geldi diye değerlendirmiyorlar. Hani sonuçta keşif uçuşu yapıyor, bakıyor, ediyor, anlamaya çalışıyor. Sonra yok etti. Onun videosu var hatta. Paylaşmıştı sanırım ben de Twitter hesabımda. Yani dünya buraya doğru gidiyor ne yazık ki. Göklerin hakimi olman lazım. Senin hava sahanda kuş uçmaması lazım. Eğer yeni bir teknoloji deniyorsa o teknolojinin ne olduğunu bilmen lazım. Bilmen için de o teknolojiye aşina olman lazım. Bilim ve teknolojinin artık böyle iç içe girdiği inanılmaz zamanlara doğru gidiyoruz. Geri kalamazsın. Geri kalırsan işte her şey olur. Bir bakarsın devasa bir roket gelir şehrin göbeğine düşer. Yani düşer ve sana şunu der, araştıramazsın da. Çünkü uzay hukukunu bilen bir tane adam yoktur belki. Uluslararası bir şey yok zaten, koruma yok şu an. Başına bir şey düşse hakkını savunacağın bir ortam yok. O nedenle sürekli hem uzaydaki bölgeni hem de atmosfer sahanı sürekli kontrol etmek zorundasın. Teknolojiden geride kalamazsın. Eğer ki dış dünya varlıklarından bir uzay gemisi, bir galaktik bir gemi dünyaya gelirse diğer bütün ülkeler bir olur mu peki? Böyle bir birlik yaşanabilir mi? Çok güzel bir şey. Genelde şey oluyor. Mesela soru işareti olarak. Kötü niyetliyse genel uygar. İyi niyetliyse ne olur bilmiyorum. Yani iyi niyetliyse sen bizim ülkeye gel. Bizde ya şey diyebilir ya sen bizim ülkeye herkes gel. Bizde emeklilik şartları daha iyi. Bak evet. Burası daha güzel. Yani yanına çekmeye çalışır. İstihbarat servisleri silah teknolojilerini öğrenmeye çalışır ki onlar da silah yapsın. Evet. Hala bu gezegende çünkü iktidar olmak istiyor ya o süper güçler vesaire. Ben uygarlığın geldiğine pişman olacağını düşünüyorum. Ve bizim hakkımızda daha önce bilgileri yoksa bir hüsrana uğrayacaklardır. İyi niyetli mi olur, kötü niyetli mi olur bilmiyorum. Bize benzerler mi şeklen, benzemezler mi? Benzeme olasılıkları da var, benzeme olasılıkları da var. Ve ilk tepkimiz korku olacaktır. İnsan çünkü görmediği bir şeyi yakından videodan bile görse yakından görmediği bir şey her zaman önce bir şey yapar. Tedirgindir yani. Her zaman tetiktedir. Şöyle bir örnek vardı ya, ne yazık ki hani Ankara'da bir kaplumbağa koymuşlar parka. Ertesi gün bakmışlar ki kaplumbağanın kafası yok. İlk defa demek ki kaplumbağa görmüş çocuk ya da genç neyse artık. İnsanoğlunun tepkisinin iyi olacağını düşün. Anadolu'nun bir köyüne ise muhtemelen bir soğuk ayran veririz. Susurluk ayranı. Yani oranın kültürüne de biraz bağlı. Yani neyin ne olacak. Şu an seninle konuşurken o anı yaşamış gibi anlatmaya çalışıyorum. Tamamen doğaçlama ilerliyorum. Yani korkacağım eminim. Korktuktan sonra tepkiler nasıl iletişim kuracaksın bir de o var. Yani senin dilini bilmeyecek bu. Önce inanmayacaksın. Bunun bir şaka olduğunu düşüneceksin belki vesaire. Ya da başka güçler gönderdi bunu diye düşüneceksin. İyi şeyler olmayacak ama o arada birbirimizi anlayamazsak aramız açılırsa bir daha da düzelmez yani. Sorun yaşamaya devam ederiz. İnsanlar olarak hep böyle şunu söylüyoruz. Bilim kurgu filmlerini belli süreden beri hepimiz izliyoruzdur. Çocukluğumuzdan beri ilgi, merak duyanlar izliyordur. Ve orada yaşadığımız, orada gördüğümüz şeylerin birebirlerini 20-30 yıl içerisinde neredeyse yaşar olduk. Doğru. Yani uzay yolu Galaktika'da işte fışt fışt açılıp kapanan vardı yani. Şimdi berberlerin kapıları öyle açılıyor falan yani. Yani o kadar basite indi. O yüzden neden olmasını da hep insan kafasında tutuyor bu soru işareti. Yapılabilecek şeyler var, yapılamayacak şeyler var. Enerji büyük bir sorun. Uzaylıların gelmesi veya bizim daha uzaklara gidebilmemiz için o sorunu çözemedik. Onca kuantum fiziğe, mühendisliğe rağmen o sorunu çözemedik ancak ilerliyoruz. Yerimizde saymıyoruz. Evet biz Jetgiller dizisindeki gibi ışınlanarak işimize gitmeyeceğiz muhtemelen. Ancak daha hızlı uzay araçları yapacağımız kesin. Daha hızlı bir şekilde iletişim kuracağımız kesin. Daha hızlı uçaklar yapılacak. Cessna'da giden uçaklar şimdi yapılıyor biliyorsun, yolcu uçakları vesaire. Yani her şeyin daha hızlı olduğu bir zamana doğru gidiyoruz. Evet. Ancak bu olurken de toplum olarak buna hazır değiliz ne yazık ki. Yani biz bunları yaparken mesela sen kalkıp Londra'ya yaklaşık 4 saatlik bir uçuştur normalde. Londra'ya buradan İstanbul'dan belki 15 dakikada gideceksin. Ama hala biri tedavi için hacamat tedavisi yaptırıyor olacak. Yani bu hala olacak. Bu değişmeyecek. Yani insanların laneti de bu. Hiçbir zaman biz birlikte nirvana'ya
Viyana'ya ulaşamayacağız tırnak içerisinde. Her zaman 3. dünya ülkeleri olacak. Her zaman bilim ve teknolojiden yeterince yararlanamamış insanlar olacak ve bunlar hep çoğunlukta olacak. İnsan tarihi boyunca böyleydi çünkü. Ben bunun değişeceğini zannetmiyorum. Değişse bile, bak biraz düşünelim. Herkesin aristokrat olduğunu düşünün. Herkesin her şeyi bildiğini, herkesin her şeyi anlaşılan kontrol devreden çıkar. Herkes bir cumhuriyet olur o zaman. Ben bu konuyla ilgili genelde hep şu filmin örneğini veriyorum. Sylvester Stallone'la Wesley Snipes'ın Cezalandırıcı filmi vardı. Orada belli ırklar, yani eski insan ırkı yer altına yerleşmeye başlamıştı. Yeni gelecekteki insan ırkı da yerin üstünde teknolojik bir dünyada yaşıyor. Uçurumun arttığı Yani bir yere öyle doğru bir gidiyoruz. dünyaya doğru Nasıl olur gidebiliriz. bilmiyorum ama toplumsal sınıflar arasındaki uçurum artıyor. Ben öyle olacağını düşünüyorum ne yazık ki. Ağzına yüreğine sağlık diyorum. Bu akşam doçent doktor Selçuk Topal'la birlikteydik. Çok keyifli bir sohbet oldu açıkçası. Kafamdaki soruların bir kısmı da olsa cevap buldu. Diğer cevap bulmayan soruları da bir başka programda belki de uzaylıların gelmiş olduğu bir yayında paylaşırız.